Okay, so welcome everybody to our discussion on the false ego, our constant companion and troublemaker. Hepiniz bizim bugünkü sahte ego, bizim daimi arkadaşımız ve sıkıntı çıkaran kişilik seminerimize hoş geldiniz. Yes, so let me begin by sharing a few realizations which inspired me to give this topic some special attention. Bu konuyla ilgili bazı farkındalıklarımı paylaşmama izin verin başlangıçta. Some special attention? Yes? Yes, because yesterday we were talking about chanting the holy name. Biz dün Mahamantra'yı zikretmek hakkında konuşuyorduk. And I was mentioning that I like to conduct holy name retreats. Ve ben size bir kutsal isim inzivası yapmaktan hoşlandığımdan bahsetmiştim. And actually after conducting holy name retreats for many years, I had a realization. Ve birçok kere kutsal isim inzivaları yaptıktan sonra bazı farkındalıklara sahip oldum. That parallel to making some endeavors to get on deeper levels of chanting, yani zikretme konusunda derinlere gitmenin yanında we have to parallel also work on dissolving our false ego. Paralel olarak bizim kendi sahte egomuzu çözündürme de aynı şekilde devam ediyor. And if we don't do this, then our attempts to chant the holy name is like we can compare to an elephant taking bath. Yani eğer böyle olmazsa o zaman bunu şuna benzetebiliriz, yani bir filin banyo yapması gibi olur. That after making these endeavors to chant nicely, we put like the elephant puts with his trunk the dirt back on his back. Yani biz bu çok fazla çaba verdikten sonra çok güzel bir şekilde zikretmek için sonrasında bir filin bütün bu suyu alıp arkasından bütün vücuduna dökmesi gibi. In the same way, we fall back into our false ego patterns of behaviors. Aynı şekilde biz de kendi sahte ego davranışsal durumumuza tekrar geri dönebiliriz. And we easily become trapped there. Ve biz çok kolay bir şekilde orada sıkışabiliriz, suzlaşabiliriz. And then we actually cannot take advantage of chanting the holy name. We cannot receive that benefit the holy name carries. Yani, o zaman biz bu kutsal ismi zikretmenin tam olarak avantajını ya da faydasını sağlayamayabiliriz. That's why Mahaprabhu says, Tinadapi Sudichinam. Bu yüzden Mahaprabhu bu dörtlüğü söylüyor. We can only chant the holy name in a humble state of mind. Yani kutsal ismi sadece alçak gönüllü bir zihin halinde söyleyebiliriz. Yes. So in that way we have these two tracks in spiritual practice. Bu yüzden spiritüel pratik yaparken iki tane yol var. So one is endeavoring to deepen our chanting. Bir tanesi kendi zikrimizdeki bu verdiğimiz çabalar. And the other track is to serve in a humble state of mind while following the Vaishnava etiquette and culture. Ve diğeri de Vaishnava etiketini takip ederken kendi zihnimizin alçak gönüllü durumu. Yes, because Vaishnava etiquette and culture is always our saving grace. Çünkü Vaishnava etiketi ve kültürü bizim her zaman kurtarıcımız oluyor. Vaishnava etiquette and culture is designed to dissolve and subdue our false ego. Vaishnava etiketi ve kültürü aslında bizim sahte egomuzu böyle yenmekte ya da çözülmekte çok önemli bir rol oynuyor. To get us to this point of Trinadapi Sudicana. Ve bu noktaya gelebilmek için Trinadapi Sudicana noktasına gelebilmek. If we were all spontaneously on that level, being more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, then there would be no need for Vaishnava etiquette.
Yani eğer biz hepimiz zaten böyle olsaydık, bir ottan daha aşağı olsaydık ya da ağaçtan daha hoşgörülü olsaydık, o zaman Vaishnava etiketi diye bir şeye gerek kalmayacaktı. Yes, but because we are not, ama biz böyle olmadığımız için, therefore we need the help of Vaishnava etiquette. bu yüzden Vaishnava etiketinin yardımına ihtiyacımız var. Also, another thing that came to my mind. Başka şey de aklıma geldi. That in Krishna consciousness, we can very easily do the opposite of what we should be doing. Biz Krishna bilincinde yapmamız gerekenlerin tam tersini de yapabiliriz. We can feed and boost the false ego. Yani sahte egomuzu besleyebiliriz ve onu büyütebiliriz. Instead of dissolving and subduing it. Onu küçültmek yerine, yok etmek yerine bunu yapabiliriz. Krishna consciousness offers a lot of opportunities for this. Krishna bilinci bunun için bize bir sürü fırsat sunar. And it's all going on, and sometimes completely unnoticed. Ve birçok kere de biz dikkat etmeden bunlar arka planda devam eder. All in the name of Krishna consciousness. Yani bunda Krishna bilinci adına yapıyor oluyoruz. And it is so subtle that we may not even realize that we are completely missing the target. Yani biz o kadar ince bir şey ki bu hedeften şaştığımızı anlamayız bile. Yeah, so all these realizations inspired me to give this topic of the false ego some special attention. Yani bütün bu farkındalıklar benim bu sahte ego konusuna özel bir alaka göstermem konusunda farkındalık verdi. And I remember some years ago I was giving some little introduction about this topic in Vrindavan. Ben hatırlıyorum Vrindavan'da bundan birkaç yıl önce bu konuya bir giriş konuşması yapıyordum. And after the seminar, one Mataji who had been around for 15-20 years. Bir tane Mataji vardı. Seminerden sonra yani 15-20 yıldır pratik yapıyordu. Krishna bilinci yapıyordu, pratik yapıyordu. Seminerden sonra yanıma geldi. So she was not so new to Krishna consciousness. Yani çok yeni değildi Krishna bilincinde. But she said this thing to me. Ama bunu bana söyledi. She said, "Oh, thank you, Mataji, for giving the seminar. Now I realize that I actually have a false ego." Teşekkürler bu semineri verdiğiniz için Mataji dedi. Şimdi ben anlıyorum ki benim sahte egom varmış. Bunun farkına vardım. I was always thinking that this is just some theoretical, philosophical aspect which has no relevance to me. Yani ben her zaman bunun benimle alakası olmayan felsefi bir konu olduğunu düşünüyordum. But now I realize this is actually relevant to me. I have this false ego. Yani aslında ben şimdi bunun farkına vardım. Benimle de alakalı ve benim sahte egom vardı. Yes, and she said this after 15 or 20 years of practice, you know. Ve bunu da 15-20 yıl pratik yaptıktan sonra söyledi. Yeah, so that's the point. This false ego is so subtle, so subtle. Yani bu nokta bu. Yani bu sahte ego çok ince. And another interesting thing is that the bigger and more prominent the false ego is, the less we can see it. Yani bir başka nokta da bizim sahte egomuz ne kadar büyürse, ne kadar genişlemişse onu görme şansımız da o kadar azdır. Yes, we would think that it is the other way around. You know, the bigger it is, the more easily we can see it. Yani biz başka tam tersi olduğunu düşünebiliriz. Yani büyüdükçe onu daha görmek kolay diye düşünebiliriz. Yes, but no, the less we can see it. Ama o zaman daha az göreceğiz. And there I have also a funny little story to share. Yani bir hikayem daha var paylaşacağım. Actually, can you give me this mat? I have to put something on it. Otherwise I get some irritations here. Old age, you know? This is good. Yes. Funny little story. Komik bir hikaye. So once I, met one lady, one Mataji, who has a very prominent and dominant false ego.
Bir keresinde bir matacı ile karşılaştım. Onun da çok baskın bir sahte egosu vardı. And as a result of that, she always got herself into some tensions and conflicts. Yani bu yüzden de sürekli başka birileriyle gerilim ve çelişkiler yaşıyordu. So, and at some stage she was getting a little frustrated about this, and she was turning towards me and sharing her heart. Bir keresinde artık çok bundan rahatsız oldu ve bana geldi ve kalbini açtı. So then I thought, let me very carefully give her some hint what the problem is. Ben de ona çok dikkatli bir şekilde bir ipucu vereyim dedim. Yani problemin ne olduğu ile ilgili. So I just said, well, I guess this false ego always gets us into trouble. Ben dedim ki bu sahte ego bizi sanırım hep sürekli problemin içine sokuyor. And then her reaction was very surprising. Ve onun verdiği tepki çok şaşırtıcıydı. So she was laughing, saying, false ego, come on, what's that? I don't have that. Ha 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 diye güldü ve dedi ki bu sahte ego da neymiş yani ben onu bilmiyorum, bende de bundan yok. That's what she said. False ego, what's that? I don't have that. O da neymiş, ben buna sahip değilim dedi. And I was so shocked. I was thinking, how is it possible that a person who has such strong false ego thinks she doesn't have one? Ben de How is şaşırdım. it possible? Ben de şaşırdım. Bu nasıl mümkün olur dedim yani. Bu kadar yüksek bir sahte egoya sahip olan birisi nasıl sahte egonun varlığından habersiz olabilir dedim. So I didn't know what to say. Ve ne diyeceğimi bilemedim. So and then finally I just said, well, I wish I could say this about myself. I wish I could say this about myself, that I don't have a false ego. I wish I could say. Sonra dedim ki ben de bunu diyebilmeyi çok isterdim yani. Sahte egonun ne olduğunu bilmiyorum ya da bende sahte ego yok demeyi. So that's all I said. I didn't say any more than that. Ben bundan başka bir şey söylemedim. Sadece bunu söyledim. Yes, because I knew there's no use to say anything more. Çünkü daha başka bir şey söylemenin faydası olmayacağını biliyordum. Yeah, so all these, incidences inspired me to talk about this topic. Bütün bu olaylar beni bu konu hakkında konuşmaya itti yani böyle bir ilham aldı. Yes, and usually it's always a pretty popular topic because not so many people talk or write about it. Bu genellikle çok da popüler bir konu çünkü çok fazla insan bunun hakkında konuşmuyor ya da yazmıyor. Yes, and it is catchy. People are intrigued. Okay, let's find out about this false ego. What is it? Yani bu insanları yakalıyor. İnsanlar diyorlar ki, bu sahte ego da neymiş? Bunu bir bakalım diyorlar. So as we know, the soul is covered by the gross body made from earth, water, fire, air, ether. Ve biz biliyoruz ki bizim ruhumuz kaba bedenle örtülü ve bu kaba bedende 5 elementle hava, su, ateş, eter, topraktan oluşuyor. And then there's the subtle body made from mind, intelligence. Here we have it, false ego. Ve sonra ince bedenimizde 3 tane elementten oluşuyor. Bu da zihin, zeka ve sahte ego. And so, and as we may also know, at the moment of death, the subtle body takes the soul to the next gross body. Belki bunu da biliyor olabiliriz. Bizim ölüm anımızda ince bedenimiz ruhumuzu bir sonraki bedene taşıyor. So the same subtle body has been accompanying us for many lifetimes. Bu ince beden, aynı ince beden birçok yaşam boyunca bizimle birlikte. So in the mind there are so many informations and impressions stored. Ve zihinde çok fazla bilgi ve izlenimler depolanmış durumda. And the same also in the false ego as well. Aynı şey sahte ego için de geçerli. Actually, we can understand,
mind, intelligence, false ego, very difficult to separate them. Yani bunu anlıyoruz aslında. Zihin, zeka ve sahte egoyu birbirinden ayırmak çok zor. In the same way, in the gross body, how will you separate earth, water, fire, air, ether? You cannot. Yani kaba beden için de aynı şey geçerli. Yani biz kaba bedendeki bu hava, toprak, ateş, su, eteri nasıl birbirinden ayıracağız? Right? How can you separate? Nasıl yapabiliriz ki? They're all mixed and entwined. Yani onlar birbirine karışmış durumda. And similar thing, according to my understanding, is also there in the subtle body. Yani aynı şey benim anlayışıma göre ince bedende de geçerli. That mind, intelligence, false ego, they affect each other backwards and forwards. Yani bu zihin, zeka ve sahte ego birbirini etkiliyor. Öne doğru, arkaya doğru birbiriyle ilişkili. In fact, as we get a little bit of understanding about the false ego's workings, we realize that the false ego uses the mind and intelligence as tools to act and push. Yani biz bunun doğasını biraz anladığımız zaman sahte egonun aslında onun zihin ve zekayı hareket etmek için ya da ittirmek için kullandığını görüyoruz araç olarak. Yes. Even when we chant, we often think it's the mind that disturbs us. Yani zikrederken, mantra söylerken bizi genellikle rahatsız eden şeyin zihin olduğunu düşünüyoruz. But actually, most of the times, behind the mind is the false ego that pushes the mind. Ama bu zihnin arkasında birçok kere zihni ittiren aslında sahte egodur. For example, when we have some monologues or dialogues going on in circles in our head, around and around and around. Yani bizim zihnimizde böyle monologlar veya diyaloglar, daireler şeklinde döndükçe. Döndükçe. So you know that experience? Bunu deneyimlediniz mi? Or is it only me who has that? Yoksa sadece ben mi deneyimliyorum bunu? Yeah, so surely a sign that the false ego takes us for a ride. Yani bu kesinlikle sahte egonun bizi bu şekilde dolaştırdığına dair bir işaret. Yes, when we find ourselves in a situation where we can't drop something, we can't drop a thought. It goes around and around, we can't stop thinking about it. Özellikle de bir düşünceden kurtulamadığımızda, yani o düşünceyi atamadığımızda, tekrar aklımıza geldiğinde onu anlıyoruz. So it's the false ego that uses the mind as a tool. Yani bu sahte ego zihni bir araç olarak kullanan şey sahte ego. Yes. So in any case, if we want to get out of the material world, we do have to transform and fully spiritualize the mind, intelligence, and false ego. Eğer biz bu maddi dünyadan kurtulmak istiyorsak, o zaman kesinlikle zihin, zeka ve sahte egomuzu dönüştürmemiz gerekiyor, spiritüelleştirmemiz gerekiyor. Yes, all the material aspects, all the material impressions, all the material desires and attachments, they have to be fully spiritualized. Yani bütün bu maddi bakış açıları, izlenimler, bütün bu maddi düşüncelerin hepsi tamamıyla spiritüelleştirilmelidir. So, this is not so easy. Yani bu çok kolay değil. It requires quite a bit of work. Yani birazcık çalışmak gerekiyor. You know, actually, Prabhupada tricked us. Aslında Prabhupada bizi kandırdı. By saying, simply chant Hare Krishna, dance, take prasad, very easy. Yani o bize bunu söyledi. Sadece Hare Krishna söyleyin, prasad yiyin, bu çok kolay. So it sounds very easy, but once we practice, we realize, oh, not so easy. Yani kulağa çok kolay geliyor ama biz pratiğe başladığımız zaman bunun çok kolay olmadığını anlıyoruz. Because the process of bhakti is all centered around transforming the heart. Çünkü bhakti pratiği, bhakti süreci hep
kalbi dönüştürmekle ilgili. It's a very deep and internal process. Bu çok derin ve içsel bir süreç. And actually it's most difficult. Aslında en zor olan. Right? Because it's always centered around, developing love in the heart. Yani, most difficult. Çünkü çok zor. Bu kalpte biz aşkı geliştirmeye çalışıyoruz. So another interesting thing is that the false ego becomes active already at very young age. Yani burada bir başka ilginç konu var. Bu sahte ego çok genç yaşlarda aktif olmaya başlıyor. Already as a small child. Yani küçük bir çocukken. Whoever is a mother here, I'm sure has that experience. Yani anne olanlar burada bu deneyimi yaşıyordur eminim. I remember I was once visiting a family. Their daughter was just around 1 year of age. Yani ben bir aileyi ziyaret ediyordum. Onların kızı 1 yaşındaydı o zamanlar. She could walk, but she couldn't talk. Yani yürüyebiliyordu ama konuşamıyordu. So while I was talking to the parents, that girl was bringing all the toys into the lounge room. Yani ben konuşurken o kız çocuğu bütün oyuncaklarını ortaya getirdi. And I was not giving so much attention to this. Ve ben buna çok dikkat etmiyordum. But then the mother said, she is showing off her toys because you are here. Ve annesi dedi ki, sen burada olduğun için sana oyuncaklarını gösteriyor. And I was thinking, oh my God, this is how early it starts. At 1 year of age, we want to show off. Yani ben de dedim ki, aman Tanrım, bu kadar erken yaşta mı başlıyor? Yani 1 yaşında gösterişe başlıyor. My toys are so special, and because they're my toys, that's why I am so special. Benim oyuncaklarım çok özel çünkü onlar benim oyuncaklarım ve yani ben de çok özelim. And the toys are like the first possessions of the child. Ve oyuncaklar çocukların ilk sahip olduğu şeyler. They always like to fight over the toys. Oyuncaklar için sürekli kavga ediyorlar. When I was recently last year in Australia, I stayed with one family who have twins. Ve ben geçen yıl Avustralya'dayken bir aileyle birlikte kalıyordum. Onların ikiz çocukları vardı. And they are 4 years now. Şimdi onlar 4 yaşındalar. So many ego battles. Çok fazla oh my God. ego savaşı var. Over the toys, and then one is provoking the other one, and making the other one agitated, and oh my God. Yani oyuncaklar üzerinde ego savaşları vardı ve bir tanesi diğerini provoke ediyordu, onu rahatsız ediyordu, oyuncağı alıyordu, gösteriyordu. So already at young age, false ego is torturing us. Yani çok genç, çok küçük yaşta bile sahte egoluk bize işkence ediyor. So basically, the false ego makes us think that we are something which we are not. Aslında sahte ego bize şunu düşündürüyor, biz olmadığımız bir şeyiz. So that's basically the effect in a nutshell. Ve bu kısaca bizim üzerimizdeki That etkisi bu. we think ourselves to be something which we are not. Yani biz olmadığımız birisi olarak kendimizi düşünüyoruz. So, and it all starts with, yes, I'm a boy, I'm a girl. Ve bu hep şununla başlıyor. Ben bir kız çocuğuyum, ben bir erkek çocuğuyum. And I am Turkish, and I am German, and I am Indian. Ben Türk'üm, ben Hindistanlıyım, ben Almanım. And I'm Russian, of course. Tabii ki Rus'um. Or for Kazakhstani, Ya or da whatever you call them. Kazağım. Kazan. Yes, so then it continues. I'm a student, I'm a good student, I'm a medical student, I'm an engineering student, whatever. Ve sonra devam ediyor. Ben bir öğrenciyim, ben bir iyi bir öğrenciyim, ben tıp öğrencisiyim, ben başka bir öğrenciyim. So, and then, we may get married,
I'm a husband, I'm wife, I'm mother, I'm father. Sonra evlenebiliriz ve şöyle diyebiliriz. Ben karıyım, ben kocayım, ben babayım, ben anneyim. And even when we join Krishna consciousness, it doesn't stop there. Krishna bilincine katıldığımızda da bu devam ediyor, orada durmuyor. So I'm a brahmachari, I'm a grihastha. Ben bir brahmachariyim diyoruz, ben bir grihastayım diyoruz. And I am a Sankirtan devotee and pujari and cook. Ben Sankirtan Adana'yım, pujariyim, aşçıyım. And I'm the temple president and the regional secretary. Ben tapınak başkanıyım, bölgesel sekreterim. And. Ve. So, they are all roles we are playing, no doubt. Bunların hepsi bizim oynadığımız roller, hiç şüphe yok ki. Like we all have so many roles we play in our life. Hayatlarımızda bir sürü rolleri oynuyoruz. At work we play some role. İş yerinde bir rol oynuyoruz. Then at the temple we play a different role. Yani tapınakta başka bir rol oynuyoruz. Then at home in our family we play a different role. Ailemizde evdeyken başka bir rol oynuyoruz. So they are all roles we are playing, just like we are wearing some cap, some hat at certain times. Yani bazı durumlarda taktığımız şapka gibi bu oynadığımız roller. So, but we as a rule, we don't identify with these hats. Ama kural olarak bu şapkayla kendimizi tanımlamıyoruz. Or maybe we do. Belki tanımlıyoruz. How do you say hat in Turkish? Şapka. Shapka. That's the same like Russian. Yeah, Shapka too? Yes. Yeah, I know that much Russian that I know what a shapka is. Yes. So, but our problem is we are identifying with these shapkas. Ama bizim problemimiz kendimizi bu şapkalarla tanımlıyoruz. Yes, we think this is me. Ve bunun ben olduğumuzu düşünüyoruz. So my question to you, why do we identify with them? Ve benim sorum şu size. Neden kendimizi bunlarla kimliklendiriyoruz? Ya da What do you think? Ne düşünüyorsunuz? Yes. I think we have an urge to know who we are, to be able to do anything. Sanırım bir şey yapmak için kim olduğumuzu bilmeye arzumuz var. Yes, okay, could be, it's true, but what else? Olabilir, doğru. Let's look for some other explanation. We want to be accepted. Yes. So, what are these roles giving us? Bu roller bize ne veriyor? What are they giving us? A kind of egoistic thinking. Gratification. Exactly. They give us a subtle form of sense gratification. Bunlar bize duyu tatmininin ince bir halini veriyor. They give us this feeling of some importance. Bize bir önemli olduğumuz duygusunu veriyor. Yes. Some feeling of recognition. Tanınma duygusu. And that's exactly what the false ego demands. Ve sahte egonun istediği şey de bu. Yes. The false ego demands that gratification of feeling important, feeling some, desiring to enjoy this recognition. Yani sahte egonun istediği şey bu. Yani tanınmanın verdiği keyfi arzulamak ya da bunun tatminiyetini çıkarmak. Yes, even the child has that desire, my toys are so special, and that's why I am so special. Yani çocuklarda bile bu duygu var. Yani benim oyuncaklarım çok özel. Yani bu da demek oluyor ki ben çok özelim. Yes, false ego wants to enjoy this gratification of being special, unique, very important, very extraordinary.
Ve Sahte Ego'nun istediği şey de bu aslında, sıra dışı olmak, çok yani normalin üzerinde olmak aslında bu şekilde tanımlıyor. So, because these roles are giving that kind of gratification, that's why we get attached to them. Yani bu roller bize bir tatminiyet verdiği için biz de onlara bağlanıyoruz. And we identify with them. Ve onlarla tanımlıyoruz kendimizi. And we forget that the actual identification is Jiva Subhava Krishna Nityadas. We are eternal servant of Krishna. Yani kendi asıl orijinal kimliğimizi unutuyoruz. Krishna'nın ebedi hizmetkarı olduğumuzu unutuyoruz. That's our true identity. Bu gerçek kimliğimiz bizim. But that we forget. Ama bunu unutuyoruz. Even though we are not so many people, but nevertheless, I would like to do just a 2-minute personal exercise with Yani you. çok kişi olmasak da ben burada iki dakikalık sizinle bir alıştırma yapmak istiyorum. Yes, for that you have to sit a little closer to Bunun each için biraz other. daha yaklaşmanız gerekiyor birbirinize. Because I want you to turn to your neighbor and share which cap is the dearest one for you to you. Yani hangi şapkanın size çok daha özel olduğunu paylaşmanızı istiyorum yanınızda. Yes. That when you think of having to give up this role, this identity, this is worse than death. Yani siz bu hangi rolü bıraktığınızda, vazgeçtiğinizde sizin için ölümden daha kötü bir his vereceğini paylaşmanızı. Yes, so quickly share with each other. Yani hızlıca birbirinizle paylaşın bunu. Yes, usually I like to have the man turning to the man, the woman to the woman. Ben genellikle erkeklerle konuşsun, kadınlar kadınlarla konuşsun istiyorum. And you share with me. Devaki Mataji, What? maybe we need to think about it a little bit because No, not no? Hiç var. Hiç var. No, it's 2 minutes. Let's be a little spontaneous. 2 dakika yapalım bunu. Which role is so near and dear to us that we don't want to give it up? Hangi rol bizim için çok o kadar önemli ki bunu bırakmak istemiyoruz. Okay. Bu senin için, ben sen yaparım diye bir şey yaparım. Onu bırakın, senin için çok bir şey var. Yani şey mi, onları Aynı anda çok fazla şey yapmak. bundan şey yapıyorsun, bundan çok da büyük bir ürün yapıyorsun. Bu özel. Benim için iyi olurdu diye ben o yüzden söyledim diye. Ben kendimi şöyle düşünüyorum. Zihni, olguları, yani olguları biraz soyutlamışım. Zihinsel olarak şey düşünüyorum. Güçlü bir tarafım olduğunu düşünüyorum. Kavram özellikle felsefi konularda mesela. Yanım olmasa sanırım ben şey yaparım ve kendimi kötü hissediyorum. Araştırayım, bir şeyler. Bunlar hakkında konuşayım. Bu tarafım olmasa başka ne olur? Ya da onlara faydalı olmak için Birkaç tane daha yapabilmesi gibi bir şey var. Ondan bahsediyorum. Ya aynı şey benim için de. Benim için de şöyle bir şey benziyor yani.
Zaten öyle tabii yani mesela bana şey daha kendimi belki daha önemli hissettiriyor. Bu da ego kısmından baktığımız zaman kötü bir şey. Yani çünkü egonun zaten bir tane sahte bir egon var, sahte bir kimliği var. Ona bir tanesini daha ekliyorsun. Onu daha da böyle büyütüyorsun. Böyle bir şey eksiyor. bu şeyden gelen alışkanlık gibi bir şey. Onlar bir şey bilmediği için böyle maddi görmeleri lazım. Artık o zaman yani. Hissiyatları. Devam eden bir şey. Yavaş yavaş yapmaya başlıyor. Eskiden çok fazla veriyoruz. Yani eğer sen şey yapıyorsan, olursa alıcı olursun. Tamamen onu alacaktır. Okay, so I hope you all shared something in relation to the Sahte Ego. Sahte ego ile ilgili bir şeyleri paylaştığınızı umuyorum. Good. Yeah, I mean even the hat of I am mother, you know, is a pretty strong one. Yani ben anneyim şapkası bile çok güçlü bir şey değil mi? Evet. Yes, yes, it's quite a strong identification, and it gives a lot of gratification and satisfaction. Yani çok büyük bir kimliklendirme ve size çok büyük bir tatminiyet veriyor. Yes, and of course, especially titles, positions, you know, they give even more gratification to the false ego. Yani bu ünvanlar ve pozisyonlar daha fazla tatminiyet veriyor Sahte Ego'ya. Yes, I remember I was once speaking to a devotee with a very high position. I won't say what. Ben çok yüksek bir pozisyondaki bir adamla konuşuyordum, pozisyonunu söylemeyeceğim. And there was this idea in the air that the person had to give up that position. Ve havada dolaşan bir fikir vardı, o kişi o pozisyonu bırakmalı diye konuşuyordu. And because I have a bit of a personal relationship with this person, we were talking about it. Ve biz bu kişiyle kişisel bir ilişkimiz olduğu için onunla bu konu hakkında birazcık konuştuk. So, and I said to that person, well, you know, there is life beyond being... Yani ben ona dedim ki, biliyor musun, yani bu nokta olmaktan daha ileride bir hayat var. So then the person said, yeah, all right, but what am I then? Tamam anlıyorum ama o zaman ben değilim ki. And I said, well, Vaishnava, servant. Sen Vaishnavasın, hizmetkarsın. Servant. Hizmetkarsın. So and then the person said, yeah, all right, but still, I mean, who am I then? Tamam anlıyorum ama hala kimim ki ben? And the person is senior to me, so it's not my position to say anything, you know. O benden kıdemli birisiydi ve benim ona söyleyecek pek bir şeyim yoktu. Yes, but I was surprised, thinking, oh my God, we can almost fall into an identity crisis. Ya ben de kendi kendime düşündüm, ya aman tanrım, şimdi biz o zaman bu kimlik krizine dönüştü bu olay. Yes, if we have to let go of some position, then we can fall into some identity crisis. Yani eğer bir pozisyonu böyle gitmesine bırakmaya izin verirsek o zaman böyle bir kimlikle ilgili bir krize dönüşebilir bu. And also, I mean,
And I'm not saying that in a critical way. Ben bunu eleştirisel bir şekilde söylemiyorum. But having been around for quite a few years in ISKCON, we observe that sometimes, a devotee has to step back and somebody else is put into that position. Yani bazen görüyoruz, bazı adananlar geri çekiliyorlar ve onun yerine başkasının gelmesi gerekiyor. So, and if we are identifying with simply being servant, then this will not be a big problem. Kendimizi eğer hizmetkar olarak tanımlarsak bu pozisyon değişikliği bizim için çok büyük bir problem olmayacaktır. Right? Then we will simply say, okay, fine, all I want to do is serve. Yani o zaman diyeceğiz ki çok okey, benim için tamam. Tüm yapmak istediğim şey hizmet etmek. And I thought I can serve in this capacity. Ben düşündüm ki bu kapasitede hizmet edebilirim. But if you have some other suggestion, then just fine. Just let me know how I can serve. That's all I want to do. Yani ama senin başka bir fikrin varsa benim hizmetimle ilgili, tamam bana söyle, ben de bunu yapmaya hazırım. So then, to remove a person from a position will not be a big deal. O zaman o kişiyi o pozisyondan almak çok büyük bir problem olmayacaktır. But as a rule, unfortunately, it's not like that. Ama kural olarak böyle işlemiyor maalesef. And very often there's a lot of tension and politics and conflicts going on, and oh my God, so much trouble to remove a person and getting out of the position. Yani ama genel olarak olan şey çok fazla tansiyon, gerilim, politika, işte ben ne yapacağım, o kişiyi oradan almam lazım, bu pozisyondan almam lazım. Yeah, so, I've often watched these things and thought, what's happening? It seems like we're doing something wrong. It seems like we're missing some point here. Yani ben bunları izlerken diyorum ki burada yanlış olan bir şeyler var. Bir noktayı gözden kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Because the Shastra is promising there will be detachment, coming up due to serious practice. So where is this detachment? Yani Shastra'da böyle söylüyor, yani ciddi bir şekilde pratik yaptıktan sonra bir bağımsızlık gelecek ama nerede bu bağımsızlık o zaman? Yeah, so these things are so subtle that we easily can oversee them, overlook them. Yani bu şeyler o kadar ince ki hayatımızda onları görmek çok zor oluyor, yani gözden kaçırıyoruz. And unless we analyze things and get some insights, some deeper insights, we may come to the conclusion that the process of devotional service doesn't work. Ve öyle bir analiz yapabiliriz ki kendi kendimize öyle bir sonuca varabiliriz ki bu Adanma hizmeti süreci işe yaramıyor bile diyebiliriz yani. We may be thinking, I've been chanting Hare Krishna for 40 years and I'm still so attached to, all kinds of things. Yani ben 40 yıldır Hare Krishna söylüyorum ama bir sürü hala bağımlılıklarım var diyebiliriz. Yes, but very often we practice in a very external way. Ama genel olarak bizim yaptığımız şey pratiklerimizi çok dışsal olarak yeah, we disregard all the subtle and more internal things. Yani bu ince ve daha içsel olan şeyleri görmezden geliyor. Yani. Also, Prabhupada in one purport in the Bhagavatam, he describes life in the material world as a nonsensical stage performance. Yani şimdi Prabhupada Srimad Bhagavatam'ın bir dörtlüğünün açıklamasında maddi hayatın işe yaramaz bir performans olduğundan bahsediyor. Yes. In Russian we translated as bezumnes silk, crazy service, bezumnes silk. You understand my Russian? Yes. Yani Rusça'da böyle değil. Bezumnes silk. Silk. Yes. Crazy circus. Yani deli silk deniyor. And that's exactly what life in the material world is. Maddi dünyadaki yaşam gerçekten böyle. We can imagine each lifetime like a performance on the stage. Yani ve biz her bir yaşam
süresini ve her bir yaşadığımız her bir yaşamı böyle bir performans sahnesi gibi. So one life in a man's body in Turkey. Bir yaşamda bir erkek bedeninde Türkiye'de doğdu. So, and we are running around thinking, oh, I've got so many important things to do, so busy. I'm a man in Turkey here in Istanbul. Yapmam gereken çok önemli işler var. Çok meşgulüm. Ben bu İstanbul'da doğmuş bir erkeğim. So, and then death comes and the curtain closes, show is over. Sonra ölüm geliyor ve perdeler kapanıyor ve gösteri sona eriyor. So, and then next life, curtain opens. Now we have woman's body in Germany. Ve sonra perdeler açılıyor ve bu sefer kadın bedeninde Almanya'dayız. So, and again we take it really in. We think this is so important. I'm so busy, so many important things to do. Running. Ve sonra şunu düşünüyoruz. Ben çok önemli işler yapıyorum. Çok meşgulüm. Oradan oraya koşturuyorum. So, and again death comes. It's closing, show is finished. Ve sonra ölüm anı geliyor ve diye perdeler kapanıyor ve gösteri sona eriyor. Theater. And then next life, dog in Sweden. Ve bir sonraki yaşamda İsveç'te bir köpek. Dog also has dog's gross body and dog's subtle body of a dog's mind, dog's intelligence, dog's false ego. Yani köpekte de aynı şekilde kaba beden var, ince bedeni var, zihni var, zekası var. Onun da köpeğinde sahte egosu var. Definitely dogs have a strong false ego. Kesinlikle köpeklerin güçlü bir sahte egosu var. Barking, oh this is my property, I have to defend this. Wow. Avlıyorlar, işte diyor ki bu benim alanım, burası benim yerim. So, nonsensical stage performance. Prabhupada always, expresses things in such an amazing way. Yani saçma sahne gösterisi. Prabhupada böyle tanımlıyor yani. Çok harika bir şekilde aslında tanımlıyor. His choice and combination of words are very unique. Şimdi Prabhupa'nın bu kelimeleri seçip bir araya getirme noktası gerçekten çok sıra dışı. Yes, that's why you should all learn enough English so you can read Prabhupada's books. Yani iyi bir şekilde İngilizce öğrenmelisiniz ki şimdi Prabhupa'nın kitaplarını İngilizce okuyabilirsiniz. And definitely, if we think ourselves to be something which we are not, that brings a lot of anxiety along. Yani eğer biz olmadığımız bir şeyle kendimizi kimliklendiriyorsak o bize çok fazla endişe getiriyor. We can just imagine we are the servant at a king's court. Yani kendimizi kralın sahnesinde bir hizmetkar olarak düşünebiliriz. So, and then one day we say, now I am the king. Bir gün şöyle diyebiliriz, ben şimdi kralım. So you will have a lot of anxiety. How to convince everybody that you are the king? Yani bir sürü endişeye sahip olursunuz o zaman. Nasıl herkesi ikna edeceksiniz ki kral olduğunuza dair? And what if they realize that you're actually not the king? Ya eğer bunlar anlarlarsa senin kral olmadığını? So it will be so much anxiety. O zaman çok fazla korku ve endişe olacak. So, and then one day you say, okay, it was just a joke. I'm actually not the king. Ve sonra bir gün dersiniz, aslında bu şakaydı, ben kral değilim. Then, thank God, what a relief. Ben çok rahatladım, ne kadar rahat. I can just be the servant. Sadece hizmetkar olabilirim. I don't have to pretend to be something which I'm not. Yani olmadığım bir şey gibi hareket etmek zorunda değilim. Yes. So as long as we think ourselves to be something else except servant, we will never be peaceful. Yani kendimizi hizmetkar olmak dışında herhangi başka bir şeyle tanımladığımız zaman hiçbir yani o süreçte hiçbir zaman huzurlu olmayacağız. As long as we think we are the supreme controller, the enjoyer, the proprietor of everything, so much anxiety.
Yani eğer biz kendimizi her şeyi kontrol eden, yüce yönetmen, her şeyin sahibi olarak düşünürsek o zaman çok fazla endişe ve korkuya sahip oluruz. So and then as we become purified and the false ego is gradually subdued and reduced, we become proportionally more peaceful. Yani biz arındıkça sahte egomuz da küçülecek ve azalacak. O zaman biz daha huzurlu bir hale geleceğiz. So now in the 18th chapter of Bhagavad Gita, 1858, Krishna makes an interesting statement. Krishna, Bhagavad Gita'nın 18. bölümünde, 1858'de çok ilginç bir şey söylüyor. He basically gives us two choices of acting. Bize aslında iki şekilde hareket etme seçimi sunuyor. Yes. So he's saying, if you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. Yani benim hakkımda bilinçli olursan, benim lütfumla bütün koşullanmışlıklardan kurtulacaksın. So that's the first option of acting. Yani birinci seçenek, hareketin birinci seçeneği bu. So and the second option is, if however you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Eğer bu şekilde hareket etmezsen, benim hakkımda bilinçli olmazsan, sahte egonun peşinden gidersen, o zaman kaybolacaksın. Right? Yes, you found it there, Bhagavad Gita. Anyway, I'm not going to read the purport or anything. 1858. Yeah, no harm to open it up if you like. So let us one more time look at these two options. Bu iki seçeneğe tekrar bakalım. So first one, Krishna says, if you become conscious of me. Krishna bildiğinde diyor ki eğer benim bilincimde olursan. So what does that mean? Bu ne demek? First of all means we understand we are servants, nothing else. Yani ilk önce şunu anlıyoruz. Biz hizmetkarız, başka bir şey değiliz. And also it means we are accepting Krishna's instructions and recommendations. Ve biz Krishna'nın talimatlarını, tavsiyelerini alıyoruz. So in that consciousness we act. Ve bu bilinçle hareket ediyoruz. So, and then Krishna promises, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. Ve diyor ki benim lütfumla hayatındaki bütün koşullanmışlıkları ve engelleri aşarsın. Yes, so in the Bhagavatam we also have this analogy of life in the material world being like the ocean, the insurmountable ocean of material existence. Yani Bhagavatam'da böyle bir benzetme var, analoji var. Maddi yaşamı uçsuz bucaksız bir okyanusa benzetiliyor. No chance to get out. Yani oradan çıkmanın imkanı yok. We even have a nice BBT painting. This is hanging in Bangladesh. Bangladeş'te bununla ilgili çok güzel bir BBT resmi var. There is ocean with big waves. Yani çok büyük dalgaların olduğu bir And okyanus. there is this person lost in the ocean, throwing up his arms for help. Ve o okyanusta kaybolmuş birisi, okyanusun içinde kollarını kaldırmış ve böyle bakıyor. Yes. So this ocean of material existence shrinks to the size of a hoof print of a calf filled with water. Ve bu okyanus küçülüyor ve bir buzağının ayak izindeki su birikintisine dönüşüyor. Hoof print of a calf, not a cow, a calf. Yani inek değil, buzağının ayak izindeki bir su birikintisi. Hoof print of a calf filled with water. If you go for a walk in the forest, you don't even notice when you step over this.
Yani siz ormanda yürüyüşe gitseniz, yani bu buzdağının ayak izindeki su birikintisinin farkına bile varmazsınız üstüne bassanız. So that's what happens if we work in this consciousness of Krishna. Ama Krishna'nın bilincinde hareket edersek bize olacak şey de bu. Then this insurmountable ocean of material existence becomes hoofprint of a calf. Yani bu uçsuz bucaksız okyanus buzdağının ayak izindeki su birikintisine dönüyor. So that's quite amazing, isn't it? Çok harika değil mi? Yes. So, but then the other option of acting. Ama bu hareketin diğer seçeneği. So Krishna says, if however you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. Ama eğer bu bilinçte hareket etmezsen, o zaman sahte egonla hareket edersen, beni dinlemezsen kaybolacaksın. So that's what the false ego does. It blocks the ears, blocks the intelligence. We can't hear, we can't understand. Yani sahte egonun bize yaptığı şey bu, kulaklarımızı tıkıyor, zekamızı engelliyor. Anlayamıyoruz, duyamıyoruz. And we will be lost. Ve kayboluyoruz. At the latest, at the point of death, when we have to do another round in the material world. Yani ölüm anında tekrar maddi dünyada bir tur atmak gerekecek o zaman. But usually we already lost so many times before then. Ama genel olarak bundan önce çok kez kaybolmuş oluyoruz zaten. In fact, this is very practical. Aslında bu çok pratik. When we reflect on our life and we look back, Eğer biz hayatlarımıza bakarsak, yani hayatlarımızda bunun yansımasını görür ve geriye bakarsak, and we look at situations where we were experiencing some unpleasant situation, yani hoş olmayan şeyleri hatırlarsak hayatımızdaki, then we can, if we are a little introspective, we can detect that the reason why we were finding ourselves in misery was because we acted through false ego. Yani biraz içe dönersek o zaman göreceğiz ki o kadar sefil durumda olmamızın sebebi aslında sahte egoymuş. Yes, that we had some material motive. Yani maddi motivasyonumuz var. That we somehow we wanted to show off or we wanted to be the hero. Yani bir şekilde kendimizi öne çıkarmaya çalışıp kahraman olmaya çalışmayı istedik. Yes, or we wanted to control, we wanted to enjoy. Kontrol etme isteği, keyif alma isteği. Yes. At that time we may not even notice. Ama o zaman bunun farkına varamayabiliriz. Because again, false ego blocks our intelligence. We can't see. Yani çünkü sahte ego bizim zekamızı blokluyor, göremiyoruz. But then later, when we look back, then very often we can actually understand. Ama sonrasında geriye dönüp baktığımızda bunun farkına varabiliyoruz. Yes. But we can also understand that it takes some little purification to actually recognize the false ego. Ama sonrasında anlıyoruz ki bunun bir arınma olduğunu anlıyoruz. Yani sahte egoyu anlamanın bir arınma süreci olduğunu anlıyoruz. And in fact, the more purified we become, the more we realize how almost every day our false ego gets into our way. Yani arındıkça o zaman anlayacağız ki her gün sahte ego bizim yolumuza nasıl çıkıyor. Yes, in a more neophyte stage we don't even realize. Ama başlangıç seviyesinde bunun farkına varmayacağız. But then as we become more purified, we realize. Arındıkça anlayacağız ama farkına varacağız. Every day Her gün. gets into our way. Her gün önümüze çıkıyor. Yes, so also from this verse we can understand that actually being servant always offers the solution to every problem. Aslında bu kıtadan anlıyoruz ki hizmetkar olmak bütün problemlere çözümü bize sunuyor. So whenever we find ourselves in some unpleasant situation, Her ne zaman biz hoş olmayan bir durumun içine girersek, we can make these two steps back and ask ourselves, what is happening here? o zaman 2 adım geriye çekip kendimizi şu soruyu sormalıyız kendimize. And Burada ne oluyor?
am I actually servant or am I trying to be master or controller? Ben hizmetkar mıyım yoksa burada yöneten kişi efendi miyim? And we realize being servant always offers a solution. Ve bunun farkında varabiliriz ki hizmetkar olmak bize her zaman çözümü sunuyor. Yes. Like let us think of an example. Yani bir örnek düşünelim. Let's imagine we are scheduled to give the Sunday feast lecture. Diyelim ki pazar günü programda dersi biz vereceğiz. So and then a traveling preacher comes for a visit. Ve o anda bir tane dışarıdan seyahat eden bir Adana geliyor. So and then our temple authority says, oh maybe we should invite this traveling preacher to give the lecture. Ve oradaki otorite diyor ki bu ziyarete gelen misafirimize pazar dersini vermemiz ister. So if we are in the mood of humble servant, this will not be an issue, you know. Ama eğer biz alçak gönüllü hizmetler modundaysak bu bizim için problem olmayacaktır. Even though we may have already spent 2 hours to prepare for the lecture. Yani biz kendimizi gerçekten bu derse hazırladıysak. But then we will say, yes, of course, all I want to do is serve, so I can serve by speaking or I can serve by hearing. It's all service, no problem. Evet, bizim için hizmet etmek, ben dersi vererek de hizmet edebilirim, dersi dinleyerek de hizmet edebilirim. İkisi de hizmet, benim için problem yok diyebiliriz. Yeah, but if we are not servant, if we are trying to enjoy, then we get all agitated. Oh, it's not fair. It was my slot and I prepared already. And I will not get a chance for another, 4 months in big communities. There's not so many slots to give a class. Ama eğer hizmetkar modunda değil, eğlenme ya da keyif alma modundaysak şöyle düşün. Ama bu haksızlık, ben bu derse çok iyi hazırlanmıştım, bu dersi verecektim, 4 ay daha bekleyemem tekrar bana sıranın gelmesi. Yeah, so, being servant always offers the solution. Ama hizmetkar olmak bize her zaman bu çözümü sunuyor. So now another interesting thing, this verse with these 2 options of acting actually also gives us the understanding that there are two motivating forces. Yani buradaki bu da bize şunu veriyor. Burada 2 tane motivasyon, bize motivasyon veren güç var. There is the material motivating force, the ambitious false ego motivating force. Yani bir tanesi maddi güç, yani bize hırsla o tarafa doğru hareket ettiren sahte egonun gücü. I want to become a doctor, lawyer, this, that, guru, sannyasi. Doktor olmak istiyorum, avukat olmak istiyorum, guru olmak istiyorum, sannyasi olmak istiyorum. Preacher, famous kirtaniya. Krishna bilincini yaymak istiyorum, çok ünlü bir kirtancı olmak istiyorum. Whatever it may be. Neyse. So this is the false ego motivating force. Bu sahte ego motivasyonu veren güç. This is definitely the motivating force out there in the material world. Aynı şekilde maddi dünyanın içinde de bu motivasyon veren güç. Actually, my bank in Germany, on their website, they have this motto. Yani benim Almanya'daki bankamın web sitesinde şöyle bir slogan var. Yes, they say everybody has something that keeps him going. Herkesin hareket etmesi için onlara motivasyon veren bir şey vardır. Right? So, when I was reading the first time, I was laughing to myself. Yeah, that's the false ego. Everybody has something that keeps him going. Yani ben bunu ilk okuduğumda güldüm kendi kendime. Evet, bu sahte ego. Herkesi hareket ettiren bir şey. That's what makes the whole material world go around. The false ego. Maddi dünyayı döndüren şey de bu sahte ego. So now, Vaishnav motivating force is very different. Ama bu Vaishnavaları motive eden güç
There bayağı farklı. the motivating force should be, I want to serve. Oradaki motivasyon, ben hizmet etmek istiyorum. Because that's our constitutional position, servant. Çünkü bu bizim yapısal konumumuz, yani hizmetkar olmak. Yes. So the path to success in spiritual life is simply longing to serve. Yani spiritüel hayatta giden yol aslında burada hizmet etme isteği, arzusu. Yes. And Paramatma in the heart witnesses our eagerness and pure desire to serve. Bizim kalbimizdeki Paramatma bizim isteğimizi, hevesimizi, arzumuzu, hizmet etme konusundaki arzumuzu biliyor. So, and then Krishna will arrange the right opportunities, the right doors to open at the right time. Ve Krishna bununla ilgili bizim için doğru olan kapıları doğru zamanda açacaktır. No need to chalk out a whole, career in Krishna consciousness. No need. Yani Krishna bilincindeki bu kariyer yapma fikirlerine gerek yok. All we have to do is serve with heart and soul. Yani bütün yapmamız gereken şey kalbimizle ve ruhumuzla hizmet etmek. And from there, everything else will develop. Ve oradan her şey gelişecektir. And it's also very practical. Ve aynı zamanda çok pratik bir şey bu. Because naturally, our gurus, our authorities, they want Krishna consciousness to spread. Çünkü bizim gurularımız, otoritelerimiz, onlar Krishna bilincinin yayılmasını istiyor. So if we serve in a very dedicated and responsible and beautiful way, eğer biz gerçekten çok bağımlı, sorumlu bir şekilde hizmet edersek, so then naturally more and more service opportunities will come our way. O zaman doğal olarak bizim yolumuza bir sürü hizmet fırsatı da çıkacaktır. Yes. So no need to have this ambitious mood of striving for certain titles and positions and all that. Yani böyle bir hırsa kapılmaya gerek yok. Belirli bir ünvana sahip olayım, belirli bir pozisyona sahip olayım. Yeah, so I find this very important for devotees to understand. Ben bunu adananları anlaması için çok önemli buluyorum bunu. Because we are so bombarded by the materialistic ways of trying to become successful. Biz materyalistik taraftan çok başarılı olma konusunda yeterince bombalanıyoruz yani. And we are conditioned by that. Ve biz bundan koşullanıyoruz. And we easily bring that into our spiritual practice. Ve biz bunu kolayca kendi spiritüel pratiklerimize getiriyoruz. And we think also there this is the path to success. Ve diyoruz ki orada da işte başarıya giden yol bu. Yes, but no, all we have to do is serve. Ama hayır, öyle değil. Yani yapmamız gereken tek şey kalbimizle ve ruhumuzla hizmet etmek. Yes, and from there on, everything else will develop. All the doors will open up at the right time. Yani oradan her şey gelişecek. Bütün kapılar doğru zamanda bize açılacak. Yes. Also, another interesting thing is that if we find ourselves in a situation where we feel we could actually do so much more, but somehow it's not manifesting. Yani kendimizi şöyle bir şeyin içinde de bulabiliriz. Yani çok daha fazlasını yapabilirim ama önümde bu fırsatlar oluşmuyor. It usually means that Krishna thinks we are not ready to deal with the success. Yani bu da demek oluyor ki Krishna bizim başarıyla başa çıkamayacağımızı anlıyor. Right? It means that we are not ready to deal with the successes in a sense that we would get too proud and carried away if we had the success. Başarıyla başa çıkamamak ne demek oluyor? Aslında çok fazla bu başarıdan gurura ve kibre kapılacağımız anlamına geliyor. O yüzden de Krishna burada bizi bekliyor. So therefore Krishna puts the handbrakes on. Bu yüzden de Krishna el frenini çekiyor orada. Yes.
And we might have this feeling that, oh yes, I could do so much more, but somehow something is blocking. Yani biz şunu düşünebiliriz, daha fazla yapabilirdim ama bir şeyler beni engelliyor. Yes, so it simply means we need more purification. Bu da demek oluyor ki bizim daha fazla saflaşmaya ihtiyacımız var. Until Krishna allows the opportunities to come our way. Ve bu şekilde de Krishna bizim fırsatların önümüze gelmesine izin verecek. Yes. So interesting also to observe that in our more neophyte stage, the false ego motivating force is much stronger than the motivating force of wanting to serve Krishna and the Vaishnavas. Başlangıç seviyesinde bu sahte egonun motivasyonel gücü diğer taraftaki Vaishnavalara hizmet etmeye ya da Krishna'ya hizmet etmedeki motivasyonel güçten çok daha güçlü oluyor. Yeah, so in that way we can say actually false ego is not all bad. Yani biz şunu anlayabiliriz, yani sahte ego tamamıyla kötü değil aslında. It has also some little positive aspects. Yani küçük bir pozitif tarafı da var bunun. Because at least it motivates us to do something. Çünkü bizi bir şeyler yapmaya motive ediyor en azından. Yes. I once heard in a lecture one guru saying, it was actually Chaitanya Chandra, he was saying, false ego should be dissolved and given up, but not too quickly. Yani Chaitanya Chandra bundan bahsediyordu bir dersinde. Sahte ego yok edilmeli, çözülmeli, yok edilmeli ama çok çabukça değil. Yes, because if we give it up too quickly, then we simply drown in laziness and tamaguna. We will not do anything. Çok çabuk bir şekilde bundan kurtulursak, o zaman tamagunanın içine düşeceğiz, tembel ve hareket edemez bir atalet konumuna geleceğiz. Yes, we can often observe this. I mean, this may not be so observable in your situation, but you know, in temples, the temple cars, I'm sure you can relate to this, the temple cars are usually not very nicely maintained. Yani ben bunu söyleyeyim, yani burada belki ilişkilendiremeyebilirsiniz ama tapınak arabalarına çok iyi bir şekilde bakılmıyor. Yes, because people think, it's the temples, you know. Biz şunu düşünüyoruz, bu tapınak. So often they are knocked around, everybody drives and bashes them around, nobody washes them, you know. Yani genellikle hep böyle bir yerde kalıyor, kimse yıkamıyor, temizlemiyor. But if it is my car, then I make sure I take nicely care of it. Ama benim arabamsa ben buna çok iyi bakarım o zaman. Yes. So this I, me and mine, you know, makes us more responsible. Yani bu ben ve benim kavramı aslında bizi daha sorumlu yapıyor. Yes. In the beginning stage, unfortunately, the I, me and mine is a stronger motivating force than it's Krishna's. Yani başlangıç seviyesinde ben ve benim kavramı Krishna'nın kavramından çok daha güçlü oluyor. Also interesting to observe that Grihastha life is very much motivated by this I, me and mine. Yani ilginç bir şekilde bu Grihastha yaşamı da çok fazla bir şekilde ben ve benim kavramlarım üzerine motive edilmiş. Yes, a Grihastha is actually motivated by a sense of ownership. Grihastha demek aslında bu sahip olma motivasyonuyla hareket etmek. Yes, he wants to own something and that makes him responsible and beautiful. Yani bir şeylere sahip olmak istiyor ki onu daha sorumlu ve güzel bir hale getiriyor. And then the purifying duty is to give in charity. Ve buradaki saflaştıran sorumluluk görev de bunu bağış olarak vermek. Yes, that's what loosens this attachment to the I, me and mine. Oradaki ben ve benim kavramını aslında gevşeten şey de bu verilen bağışlar. Yes, like even in Krishna book, Nanda Maharaj, he had thousands of cows
they were his cows. They were not Lord Vishnu's cows or something. Yeah, Nanda Maharaj'ın Krishna kitabında görüyoruz yani. Binlerce ineği var. Onun inekleri, Rab Vishnu'nun inekleri değil. So, and at every opportunity he was giving cows in charity, you know? Ve her fırsatta onları bağış olarak verdiğini görüyoruz. Yeah, so Grihastha life, you know, is motivated by the sense of proprietorship, ownership. Ve Grihastha yaşamı da bu sahip olma duygusuyla hareket ediyor. Yani sahip olma, sahiplenme. Yeah, so it's not all bad. Bunun yani tamamıyla kötü değil bu. But eventually, of course, we are meant to, you know, strengthen that motivating force of wanting to serve Krishna, and all it's Krishna's, and that's why we take care of it. Yani biz bu duyguyu geliştirmemiz gerekiyor zaman içinde. Bu Krishna'nın ve Krishna'ya ait ve ona göre orada hizmet etmek gerekiyor. Yes. And before we ask for questions, one last other little thing I want to mention. Yani soru kısmına geçmeden önce son küçük bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. That the false ego has these two main effects. Sahte egonun iki tane ana etkisi var. So one of them is that we are overconfident and think, yes, I'm so cool and different and unique and I can do it all. Yani çok fazla kendimize güven pompalamış oluyoruz. Aşırı güven, işte ben böyleyim, ben şöyleyim, ben bunu yapabilirim, ben çok yaptım. But then there is another one also, another effect. Ama bir başka etkisi daha var. That we become all mental and insecure and full of complexes. Ve çok fazla zihinsel durumda oluyoruz, kendimizi güvensiz hissediyoruz ve çok karmaşıklıklarla dolu oluyoruz. And this is also an effect of the false ego. Bu da sahte egonun etkisi. And this comes about when the false ego wants us to look really good. Yani bu sahte ego bizim gerçekten çok iyi görünmemiz gerektiğinde geliyor. But because of our material abilities, our karma, we can't live up to the demands of the false ego. Ama karma ve maddi yaşamdaki içinde bulunduğumuz şartlar belki o sahte egonun bizi getirmek istediği yere, standartlara getiremiyor. And as a result of that, we become all mental and insecure. Ve bunun sonucu olarak biz hastalanıyoruz yani ve kendimizi güvensiz hissediyoruz. Right? Because, yes. You understand what I'm saying? Yes. So interesting to understand this is also a false ego problem. Yani bunu da anlamak çok önemli. Bu sahte ego problemi. Yes, because we want to live, you know, we want to be higher than what we can achieve. Yani biz başarabileceğimizden daha yüksek bir hayatı yaşamak istiyoruz. And our false ego demands to look greater than what we can be. Yani bizim sahte egomuz da bizim olabileceğimizden çok daha fazlasını bize dayatıyor. Yes. Like as an example, we can imagine that, you know, we may not be such a good singer. Singer? Yes. Yani biz çok iyi bir şarkıcı olmayabiliriz. And other devotees maybe are singing much better. Bazı adananlar çok daha iyi söylüyor olabilir. So, but our false ego demands that, oh, I also want to be such a great singer. Ama bizim sahte egomuz bunu söylüyor olabilir bize. Ben de öyle çok güzel bir şarkıcı olmak istiyorum. So, but because we don't have the karma, we don't have such a good voice, then we get all mental and we have all complexes. Ama öyle bir karmamız ve öyle iyi bir sesimiz olmadığı için bütün bu komplekslere sahip olabiliriz. And we forget that actually Krishna mainly looks at the love and devotion with which we sing. Aslında o zaman da şunu unutmuş oluyoruz. Krishna aslında bizim orada sadece adanmamıza ve aşkımıza bakıyor.
Krishna's not interested in the external offering actually. Krishna bizim bu dışsal sunduğumuz şeylerle ilgilenmiyor. Krishna is interested in the love and devotion. Krishna bizim sadece aşkımızla ve adanmamızla ilgileniyor. So we may not be a good singer, but therefore our singing may be in a more humble and devotional mood. Yani biz çok iyi bir şarkıcı olabiliriz ama bizim söylediğimiz şey bu alçak gönüllü bir modda olmayabilir. And Krishna may be more pleased with that. Ya da çok iyi bir şarkıcı olmayabiliriz ama alçak gönüllü bir şekilde söyleriz. Krishna bundan mutlu olabilir. And the other person who has such a good voice, he may be proud. Ya da bu çok iyi sesi olan adanan kibirli olabilir. So Krishna may not even be so pleased about that offering. Krishna bundan da sıklık ve mutlu olmasını. So false ego is always attached to the externals. Yani sahte ego her zaman dışsal olan şeylerle birlikte. Yes, what everybody thinks about us. Diğerleri bizim hakkımızda ne düşünüyor? And how we look. Nasıl görünüyoruz? Yes. Whereas, you know, the internals, they're satisfying to the soul. Yani buradaki içsel şeyler aslında ruhu tatmin And ediyor. the externals are more satisfying to the false ego. Ama diğer bu dışsal olan şeyler sahte egoyu tatmin ediyor. Okay, so let me see if we have any questions. Burada bakalım herhangi sorusu olan var mı? Ben soru söyleyecektim. Acaba bu benim yalan ego diyor. Acaba bugün tekrar yakaladım kendimi. Çünkü ne zaman bir şey yapıyorum sürekli Çiritamrita veya Bhagavad Gita veya Srimad Bhagavatam sürekli seminer dinliyorum. Bugün tekrar yakaladım. Her şey boş. En iyisi hizmet yapmak. Krishna'ya hizmet yapmak. Adananlar beraber. Bu beni mutlu ediyor. Acaba bu benim yalan mı ediyor? Is it my false ego that sometimes when I do something, I read Bhagavad Gita, I listen Bhagavad Gita or Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita. Whatever I do, I should do a service together in the association of other devotees, so we serve together. So is it my false ego saying that to me? That I have to do this. Well, if we consider ourselves so advanced because we are reading Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita and Srimad Bhagavatam, then it is the false ego. Eğer biz kendimizi bunları duyduğumuz için Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam kendimizi ilerlemiş görüyorsak evet kesinlikle sahte ego. So İlerlemiş olarak görürsek yeah, if we think ourselves to be such a good devotee because we are doing that, so then it is the false ego. yani eğer bunları yaptığımız için çok iyi bir adadan olduğumuzu düşünüyorsak evet bu sahte ego. See, the false ego is so subtle that it can actually contaminate and poison any good thing. Yani sahte ego o kadar ince ki herhangi iyi bir şeyi kirletebilir veya yok edebilir. You know, we may be thinking, look how humble I am. Yani şöyle düşünebiliriz. Bak ne kadar alçak gönüllüyüm ben. I'm so humble. So cute. Or even, you know, even the guru-disciple relationship Yani bu guru öğrenci arasındaki ilişkileri can be contaminated through false ego. sahte ego aracılığıyla kirlenebilir. My guru is so special. Benim gurum o kadar özel ki. And because he is my guru, that's why I am so special. O benim gurum olduğu için ben de çok özelim. Yes, when we are canvassing for our guru and so on. There's always false ego there. Bu her zaman sahte egonun orada olduğunu bize gösteriyor. Or even my deities.
Benim murtileri. My deities are so unique, and that's why I am so unique. Çok They're sıra my dışı. deities. Onlar çok sıra dışı çünkü ben de çok sıra dışıyım. Onlar benim murtilerim. Yeah, so any good thing can be spoiled and poisoned through false ego. Herhangi iyi bir şey bu şekilde bozulabilir veya mahvolabilir sahte egoyla. Any other question? Başka sorusu olan var mı? Yes. Is it our false ego will be with us as long as we have this body? And there is two ego, false ego and original ego. So original ego, it means you are, as you said, Krishna Dasi, right? So if you don't have false ego, so you can be just eternal servant of Krishna. Yes. So is there like medium stage, or when you are Nitya Krishna Dasi, in original ego, so you are or pure devotee, or you are not in this material world? I understand right, or? Yani burada sahte ego var, bir de orijinal bizim pozisyonumuz var. Krishna'nın ebedi hizmetkarı olan pozisyonu. Bunun arasında olan bir şey var mı diye sorayım. Bu kadarıyla tartışmatıcı. Yani sahte ego mu biz bu bedene sahip olduğumuz sürece var olacak. Saf Adanan olduğumuzda bu hizmetkar olduğumuzu anlayacağız ya da arada bir şey var mı? Well, let me just unpack this thing. Voice. So, there's the false ego thinking ourselves to be something which we are not. Sahte ego bizim olmadığımız bir şey olarak bizim düşünmemizi sağlıyor kendimizi. So, and then on the other side of the spectrum is the real ego. I'm eternal servant of Krishna. Ve diğer tarafta da bizim gerçek egomuz var. O da ben Krishna'nın ebedi hizmetkarıyım. So in between these two is a whole mixture, a whole spectrum. Bu ikisinin arasında bütün bu spektrum var, bir karışım. So, and that's what the process of Krishna consciousness is meant to do. That this false ego is gradually transformed into the real ego. Krishna bilincinin bize yaptığı şey de bu sürecin aslında. Bu sahte ego yavaş yavaş gerçek egoya doğru evriliyor. So, and as we become purified, through practicing the whole process, we gradually come to realize that we are eternal servant and nothing else. Yani biz bu pratiği yaptıkça bu sonuca varıyoruz. Aslında biz ebedi hizmetkarız, başka hiçbir şey değiliz. And we start to realize that this whole situation of being in a material body is just a temporary thing. Ve bu maddi bedenin içinde olmak aslında tamamıyla geçici olan bir şey. Bunu anlamaya başlıyoruz. And we gradually become detached from the body and trying to enjoy it through the body. Yani o zaman bedenden özgürleşmeye başlıyoruz ya da bedenden keyif almaktan özgürleşmeye başlıyoruz. So, and we do have examples of great souls who have a material body, but still they have no false ego. Yani bu örnekler var önümüzde. Çok büyük adananlar, maddi bedenleri var ama sahte egoları yok. Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, he was beyond false ego platform. yani o sahte ego platformunun üzerindeydi. Yes. For him this statement would have been befitting. False ego, what's that? I don't have that. Yani evet, onun için bu demeç doğru olabilirdi yani. Sahte ego mu? O ne? Ben onu bilmiyorum. Ben ona sahip değilim. Evet, because he's so humble, he wouldn't even have said that. Yani o kadar alçak gönüllü ki bunu söylemezdi. Yes. So it's not that as long as we are in this material world, we have a false ego. No. If we actually become fully purified,
then false ego is more reduced. Yani aslında böyle değil, yani biz bu maddi bedenle olduğumuz sürece sahte egoya sahip olacağız değil ama bu maddi bedene sahip olabiliriz. Yine de sahte egomuz çok küçülmüş olabilir, yani zaman içinde zaten bu pratikte olması gereken şeydir bu. I mean, as you know, I wrote a whole book about this topic. Ve biliyorsun bu konu hakkında For our bir kitap online yazdım. audience. Yani bizim kendi buradaki topluluk için. Yeah, so today we could only give a little introduction. Yani sadece giriş yaptık bugün buna. When I give the whole seminar in Mayapur, I give it over 4 days. Yani Mayapur'da bunun hakkında seminer verdiğimde 4 gün boyunca sürüyor bu seminer. About 8 to 10 hours. Ve toplamda 8 ile 10 saat arasında. Without translation. Ve çeviride yok. Yes, but here we have, how long do we have? 2 hours with translation. Ve şimdi burada 2 saat çeviriyle birlikte oldu. So there's so many more things to say. Bunun hakkında söyleyecek çok şey daha var. Yes. In the book I present all different rules of Vaishnava etiquette which help us to dissolve the false ego. Bu kitapta ben Vaishnava etiketinden de bahsederek nasıl bu sahte egoyu yok edeceğimizden bahsediyorum. These etiquettes we often don't even know in the Western world. Ve Batı dünyasında bu etiketlerden haberimiz bile yok. Because they're so subtle. Çünkü çok inceler. For example, one rule of Vaishnava etiquette is that a devotee should never defend himself. Yani bu etiketlerden birisi de bir adanan kendini asla savunmamalıdır. We should defend others but not ourselves. Başkalarını savunabiliriz ama kendimizi değil. Because when we defend ourselves, what do? We defend the false ego, nothing else. Kendimizi savunduğumuzda ne yapıyoruz? Biz sadece sahte egoyu savunuyoruz, başka bir şey değil. And if everybody would follow that etiquette of defending others when they're wrongly treated, then there would be no need to defend ourselves. Yani eğer başkalarına yanlış bir şey yapıldığında başkaları onları savunursa o zaman kendimizi savunmaya da gerek kalmayacaktır. Yes, because surely somebody would step forward and defend us. Yani birisi öne çıkıp bizi savunacaktır tabii. So we usually defend by answering back. Yani aslında bizim burada savunmamız cevap vererek, karşılık vererek By olur. wanting to have the last word. Yani en son sözü biz söylemek isteriz. Or by blaming others. Ya da başkalarını suçlamak isteriz. That's a very common mechanism to defend the false ego. Yani sahte egoyu korumanın en belirgin mekanizmasıdır bu. Yes, by blaming others, by blaming external situations. Başkalarını suçlayarak, dışsal durumları ortaya sunarak. By making excuses. Yani burada bazı özürler ortaya koyarak. And this is also something we almost do every day. Bu her gün yaptığımız neredeyse bir şey. Especially in family life. So purifying for the false. Özellikle de aile yaşamı, sahte egoyu çok arındıran bir şey. Yes, false ego, family life can be like the battlefield for false ego. Aile yaşamı bu sahte egonun savaş yeri olabilir. Who is right, who is wrong? Kim haklı, kim doğru, kim See, kim yanlış. I told you so. Ben sana söylemiştim bunu. And why didn't you do like I said? Neden benim dediğim gibi yapma? All these silly little arguments, they usually false ego battles. Bütün bu saçma tartışmalar sahte egonun aslında savaşı. And in regards to married life, there's also this rule of Vaishnava etiquette which is unknown in the Western world. Ve bu evlilik yaşamıyla ilgili de bir Vaishnava etiketi var ve Batı dünyasında bu da bilinmiyor. You know that we have said we should not defend. Dediğimiz gibi. So this is especially towards seniors we should not defend. Özellikle bizden kıdemli olanlara karşı kendimizi savunmalıyız. And Prabhupada says in the Bhagavatam, husband always wants to be considered superior. Ve Şirka Prabhupa'ya göre Bhagavatam'da kocalar daha üstünler. Maybe here in Turkey
The culture is still a little bit there, yes? Türkiye'de belki Yes. bu kültür hala orada olabilir. Yeah, well, if you go to Germany, I have to be careful in saying things like that, otherwise people get very agitated and throw stones at me. Ama Almanya'da bunu söylerken biraz daha dikkatli olmalıyım. İnsanlar bana çok farklı şekilde davranabilir orada. Yeah, so Vaishnava etiquette is that actually a wife should not defend and answer back to the husband. Yani Vaishnava etiketine göre kadınlar kendilerini savunmamalı veya eşlerine cevap vermeliler. Yes, and Prabhupada makes these strong statements in the Bhagavatam. Yeah. Bhagavatam'da Srila Prabhupada bundan bahsediyor. Because of this whole man-woman equality propaganda, people don't want to accept this anymore. Ama kadın erkek eşitliği propagandası yapanlar yüzünden insanlar bunu artık kabul etmek istemiyorlar. And as a result, the divorce rate is going up. Ve bunun sonucu olarak da boşanma oranları yükseliyor. Yes. So anyway, there's so many more things in the book than what we could discuss today. Yani konuşabileceğimizden çok daha fazlası kitapta var. Yes, Mataji, remember Hare Krishna. On Sunday, when I came to the program and you asked if anyone had a question, I don't know if you remember that I mentioned that I saw your book and I really wanted to ask a question about that, but many people asked it and then I didn't have time anymore. Yes. But after that I thought about it, your book fell down. I don't know if you remember, I mentioned that to you later. I thought I really needed to ask you, and that's actually the reason why I came today, because actually into Krishna consciousness I have no clue about it. I'm really a newbie here. I'm just learning, and I just choose this process because it feels like the right thing for me right now. But before, let's say in my previous life, I was so, let's say that I went into learning about Buddhism, Zen Buddhism, because I live in China. I pass maybe, I relate so much with Asians, and inside the Buddhism, I'm more, let's say I have a little bit more knowledge about Buddhism. My question is actually this: how can we transcend the ego? According with Buddhism, there is no other way than meditation, 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 meditation. Because as long as we are in the mind and we are identified with the mind, there is no other way that we can transcend the ego. So, for example, in Zen, it's just meditation. There is no other way to go beyond. Go beyond this is false ego. According with the Krishna consciousness, what could you say is the path or the right path for, let's say, finally find the right way home to return to our true self? Okay. Can you translate this in a nutshell? Just translate the question, not the whole thing around it. Ben Krishna bilincinde yeniyim ve Krishna bilincine gelmeden önce Çin'de yaşadığımdan Budist felsefeyle ilgili öğrendiklerim var. Orada yani sadece meditasyon dışında başka bir şey söylenmiyor. Ama Krishna bilincinde bu sahte ego ile ilgili nasıl buna yaklaşım var, bundan bahseder misiniz? Well, the whole process of Krishna consciousness is targeted towards this. Aslında bütün Krishna bilinci süreci buna hedeflemiştir. Yes, so the whole process of Krishna consciousness is targeting the subtle body of mind, intelligence and false ego. Yani bütün aslında onun hedeflediği şey, Krishna bilincinin sürecinin hedeflediği şey ince bedendeki zihin, zeka ve sahte ego. Yes, and it is targeting the subtle body with that aim to transform and spiritualize it fully. Yani buradaki hedefte bu ince bedeni hedeflerken onu tamamıyla spiritüelleştirmeyi hedefliyor. So one very important aspect is the chanting of the holy name. Buradaki en önemli yollardan biri
kutsal isimleri söylemek. Yes, we didn't have time yesterday to touch upon one aspect of chanting that dissolves the false ego. Yani dün bundan bahsederken zamanımız olmadı. Bu zikrederken olan şeylerden biri de sahte egoyu küçültmek. But in a nutshell, chanting the holy name while longing to serve. Yani burada kısaca söylersek, kutsal ismi söylerken aslında hizmet etme arzusu. That's what dissolves the false ego. Bunu yaptığımız zaman sahte ego yok oluyor ya da küçülüyor. So we can practically imagine we spend 2 hours every day chanting japa, longing to serve. Yani biz her gün 2 saat japa meditasyon yapıyoruz ve bunu yaparken hizmet etme arzusuna sahibiz. Very simple. Sooner or later the day will come when we get the point. I am servant. Yani o zaman yani er ya da geç bu noktaya geleceğiz yani. Bunu anlayacağız. Ben hizmetkarım. Very simple, logical and practical, right? Çok basit, çok mantıklı ve çok uygulanabilir değil mi? So if we spend every day 2 hours, Krishna, all I want is serve, serve, serve. Please allow me to serve you and your devotees. Yani bu 2 saat boyunca biz bu şekilde zikredersek, Krishna lütfen benim hizmet etmeme izin ver, sana ve adananlarına hizmet etmek istiyorum. Bu şekilde zikrettiğimiz zaman, so if we chant like that, then sooner or later we will realize I'm servant. her yerde geç anlayacağız ki biz hizmetkarız. Yes, but that's not everything. Ama her şey bu değil. Also we have to practically serve according to Vaishnava etiquette and culture. Aynı zamanda Vaishnav etiketi ve kültürüne göre hizmet etmeliyiz. So these are the 2 tracks which I described in the beginning. Bu başlangıçta benim açıkladığım 2 tane yol. The chanting of the holy name and the practical, selfless service mood according to Vaishnava etiquette. Kutsal isimlerin zikredilmesi ve pratik olarak hizmet etme tutumunda Vaishnava etiketine göre hareket etmek. Also, very powerful aspect is to serve in cooperation with the devotees. Ve bir daha burada güçlü olan bir noktada adananlarla işbirliği içinde olarak hizmet etmek. So the more we put ourselves in the fire of serving practically, you know, the more the false ego gets scrubbed. Yani eğer biz ne kadar çok kendimizi bu hizmet etme tutumunun içine sokarsak, o zaman o kadar çok bu yangının içinde sahte ego yok olacak. Yes. If we keep ourselves aloof and we just come once a week to the program, go home, then the fire of purification is not so high. Yani biz haftada sadece bir gün programa gelip gidersek, o zaman bu arınma sürecindeki ateş çok yüksek olmayacak. Yes, but if we serve in the association of devotees under the guidance of seniors, then the false ego, you know, often gets provoked and agitated because we are corrected, we are told what to do, and. Yani eğer kıdemli olan adananların birlikteliğinde beraber hizmet edersek, o zaman bizim sahte egomuz yavaş yavaş yok olacaktır. Çünkü bizi düzeltecekler, bizim yapmamız gereken şeyleri söyleyecekler. So, and that's very purifying for the false ego. Bu da sahte egoyu çok arındıran bir şey. Is that alright? Tamam mı? Burada bir soru var. There is a question on the chat. Okay. Mandasa Mataji demiş ki, sahte ego konusu çok önemli, teşekkür ederim. Kişilik ile sahte ego arasındaki ilişki nasıl? İkisi de değişebilir mi ya da birbirini mi nasıl etkiliyor bu değişim aşamalarında? What is the correlation between relationship between character and false ego? Both of them can both of them change in the process, or what is the relationship? Character and false ego. Well, I
I guess we can say, as we become purified, our true nature of us as spirit soul shines through more and more. Yani biz saflaştıkça pratik yaparken bizim kendi gerçek benliğimiz, yani ben ruhum olan kısmı daha çok parlamaya başlayacaktır. Sometimes we hear devotees saying, well, this is my nature. Bazen adananları bunu söylerken duyuyoruz. Bu benim doğam. I am like this and this. Ben böyleyim. But actually, it's not my nature as spirit soul. It's just my conditioning, my luggage I'm carrying. Yani aslında bu benim doğam değil. Bu benim koşullanmam ya da bu benim taşıdığım valiz. But my true nature as spirit soul is something completely different. Yani benim gerçek doğam, ruhcan tamamıyla farklı bir şey. So same thing, my nature, my character. Benim doğam, benim karakterim aynı şey. Yeah, so the character of the pure spirit soul is something very different than what we think now is my character. Yani saf, spiritüel ruhun karakteri bizim şu anda sahip olduğumuz karakter kavramından çok daha farklı aslında. Yes, but we think this is my character because we identify with a temporary body and our conditioning. Yani biz benim karakterim diye düşünüyoruz çünkü bu geçici olan bedende koşullanmamız bu şekilde. Yes, so and as we become purified of all the different anarthas and effect of false ego, then the true, nature of the pure soul comes through. Yani biz saplaştıkça, anartalarımız temizlendikçe o zaman kendi ruhumuzun saf doğası da ortaya çıkacak. And that true nature is in our relationship with Krishna. Ve bu gerçek doğamızda Krishna ile olan ilişkimizde var. We all have a very unique relationship with Krishna, eternal relationship. Hepimizin Krishna ile sıra dışı bir ilişkisi var, ebedi bir ilişkisi var. So, and as we become purified, that relationship will more and more manifest. Ve biz saplaştıkça bu ilişkide daha çok ortaya çıkacak. And that's the true nature of us as spirit. Ve bizim gerçek doğamızda. Yes, is that all right? Whoever asked there on the internet. Soran kişi için bu uygun mu? Yes. Okay. No answer. Okay. Well, time is up. Maybe we'll leave it at that. Burada bırakıyoruz. So thank you for joining us. Bize katıldığınız için teşekkürler. If there's anybody on the internet who didn't get the book yet, İnternette olup kitap almamış olanlar, tomorrow and Sunday is your last chance. yarın ve pazar günü son günler. You have more false ego books? We have this last one here, and then we can order them. May I get this one? We'll talk about it afterwards. Bir son kitabımız var ve sipariş alırsak göndereceğiz. Okay, so tomorrow 11 o'clock we have a ladies sangha. Yarın sabah 11'de hanımlar için bir And toplantımız var. I'm actually thinking maybe we shouldn't broadcast that. Just to keep it more private. Yes. Because people may ask some more personal things. They can just get maybe a voice recording, not broadcast. But it's Yeah, it's a sign. And yeah. It's not safe because it's all everywhere. But this maybe, I don't know. But You know that. maybe can anyone join via Zoom if they want to join online the Sangha? Because some ladies in Ankara, they want to. Even abroad, they ask if they could. They asked. 3 Mataji's asked. Okay. In our group. Well, maybe they can join, but we don't broadcast it on Facebook and YouTube and all these things. Because people
sometimes ask very personal questions which are only for the